Merhaba örgü severler. Yeni başlayanlar için en baştan anlatım yapacağımız kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle yapacağımız işe uygun bir yün ve şiş seçmemiz gerekiyor. Yine uygun şiş için etiketinden yardım alabiliriz. Etiketinde kaç numara şiş kullanmamız gerektiği yazıyor. Benim elimde 5 numara şiş olmadığı için 5,5 numara kullanacağım. Bu normalden biraz daha geniş olacağı anlamına geliyor ilmeklerin, ama daha gevşek bir örgü olacak. Çok ciddi bir sorun oluşturmayacaktır. Öncelikle ipimizin ortasından bir miktar ip çıkardım. Bununla örgünün başlangıcını yapacağız. Ters örgü, düz örgü nasıl yapılıyor bunları göreceğiz. Daha sonra da basit modellerle atkı ya da bere yapımına başlayacağız. Ben öncelikle kendim yapmaya başladığımda yaşadığım zorlukları görerek böyle bir kanal oluşturmaya karar verdim. Çünkü anlatımlar çok zordu ya da bilenlere göre hazırlanmıştı. Gösterdikleri şeyleri anlamıyordum. O yüzden bunu göz önünde bulundurarak daha açıklayıcı olmaya çalışacağım. Anlamadığınız yerlerde yorum yaparsanız daha detaylı videolar çekebilirim ya da yorum olarak anlatmaya çalışırım. Başlangıç için öncelikle bir miktar ipimizi şu şekilde katlıyoruz. Yapacağımız ilmek sayısına göre bu katladığımız ipin miktarı daha uzun ya da daha kısa olabilir. Ben çok uzun bir şey yapmayacağım için bu kadar yetiyor. Öncelikle şuradan ipi şu şekilde ortasından tutup bir tane şöyle yapıp içten katlıyorum. Şöyle tutup parmağımla dolayıp bir tane ilmek alıyorum. Bunu şişlerime geçiriyorum. İki şişi birden kullanacağım ki ilk sırada örerken zorluk olmasın. Ancak bu ilk sıranın biraz geniş olmasına neden olabilir. Elinizin ayarına göre siz ayarlayabilirsiniz. Daha sonra şu şekilde elimi iplerin arasından geçiriyorum. Böyle çeviriyorum ve şuradan alıp buradan alıp düğümleyip çekiyorum. Tekrar yapıyorum. Buradan alıyorum. Buradan alıyorum. Düğümleyip çekiyorum. Bu şekilde 10 tane ilmek alacağım. Bu şekilde. Şimdi 16 tane ilmek aldım. Daha sonra şişlerimden birini çekip içinden çıkarıyorum. Bu şekilde. İlmeklerim böyle kalıyor. Bunu sol elime alıyorum. Şu şekilde. Sonra sağ elime diğer şişimi alıp öncelikle yaptığınız örgünün yanlarının düz olmasını istiyorsanız bu ilmeği ilk başta örmeden diğer şişe geçiriyorsunuz. Sonra öncelikle düz örgü yapmayı öğreneceğiz. Düz örgü için ipimiz, üzerine alacağımız ipimiz şişin diğer tarafında kalacak ve şuradan ilmeğin içine gireceğiz. İpimizi sıkıştırıyoruz. Bu şekilde tersten girdik. Üzerinden doluyoruz ve çekiyoruz. Şu şekilde geçirdikten sonra buradaki ipi bırakıyoruz. Tekrar tersten giriyorum. Üzerine geçiriyorum. Çekiyorum ve çıkarıyorum. Tersten giriyorum. Üzerine doluyorum. Geçiriyorum ve çıkıyorum. Tersten giriyorum. Buna düz örgü diyoruz. Şu şekilde. Tüm sırayı bu şekilde devam ediyorum. Sadece ilk ilmeği örmeden alıyorum ki kenarları düz olsun. Bu şekilde ördüğümde ilmeğin altına bakarsanız direkt ipleri göreceksiniz. Bir düğüm gelmeyecek. Şimdi bir de arkasına bakalım. Arkasında ise şu şekilde bir düğüm var. Şurayı görüyorsunuz. Şu düğümleri görüyorsunuz. Bu şekilde bir düğüm oluşuyor. Bu düz örgü olduğu için bizden tarafta ipler var, diğer tarafta düğüm var. Ters örgüde ise tam tersi olacak. Şimdi düz örgümüze devam ediyoruz. Son ilmeğimize geldik. Son ilmeğimizi de aynı şekilde aldıktan sonra sıkıştırıyoruz ve bu sıra bitmiş oluyor. Tekrar bunu sol elimize, boş şişi sağ elimize alıp devam ediyoruz. Şişimizi ters çevirdikten sonra ikinci sırayı yapacağım. Gördüğünüz gibi tersini çevirdiğimde bu köklerinde düğümler olduğunu görüyorsunuz. Eğer buraya da düz örgü örürsem her iki tarafta da bu düğümlerden olacak. Bunu oluşmamasını istiyorum şu an. O yüzden buraya da ters örgü uygulayacağım.
Ters örgüde de ilk ilmeği boşalıyoruz. Böylelikle yanlarının düzgün çıkmasını sağlıyoruz. İkinciye geldiğim zaman ipimin benden tarafta olmasını istiyorum. Diğer tarafta olduğunda düz örgü oluyordu. Bu tarafta olacak ve şu şekilde içten geçireceğim. Düz örgüde buradan sokuyorduk. Şimdi buradan böyle yapıp üzerine doluyorum. Bu şekilde görünmedi sanırım. Tekrar yapıyorum. Şu şekilde içten geçiriyorum. Üzerine doluyorum. Geçiriyorum ve bu şiştekini bırakıyorum. Tekrar ediyorum. İçten geçiriyorum. Bu şekilde doluyorum. Çekiyorum ve bırakıyorum. İçten geçiriyorum. Doluyorum. Çekiyorum ve bırakıyorum. İçten geçiriyorum. Doluyorum. Çekiyorum ve bırakıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi köklerde ikinci düğümler oluşmaya başladı. Burada tek düğüm vardı. Burada iki düğüm oluştu. Düzünde ise hiçbir şekilde düğüm görmüyorsunuz. Bu şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Geçiriyorum. En sonuncusunu da aynı şekilde örüyorum. Ve böyle oldu. Tersi. Ve bu da düzü. Diğer tarafa geçiyorum. Şu şekilde düz bir örgümüz var. Burada da düz olarak devam ediyorum. Yine her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonra bunun ipimin diğer tarafta olmasına dikkat ediyorum. Şuradan geçirip bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bu şekilde içten geçiriyorum. Tersten geçiriyorum. İpim diğer tarafta. Bu şekilde düz örgü yapmaya devam ediyorum sıra sonuna kadar. Son ilmeğimizi de aynı şekilde alıyorum. Ve modelimiz oluşmaya başladı. Ters çeviriyorum. Tersimizde düğümler şeklinde oluştu. İlk ilmeği yine boşalacağım. İkincisine ipimin bu tarafta olmasına dikkat ediyorum. İpimi benden tarafa alıyorum. Kökünden giriyorum. Üzerinden geçiriyorum. Ve çıkarıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Masaya değdiği için biraz sorun yaşıyorum. Boşlukta daha rahat örülecektir bunlar.
şekilde. Biraz daha devam ettikten sonra böyle bir şey çıkıyor ortaya. Elinizin alışması için biraz daha uzatabilirsiniz. Ters düzü böyle. Tersi böyle. Bir sonraki videomuzda basit bir bere yapımını anlatacağız. Bere ve atkı modelleri gelecek. Kış geliyor, güzel bir hediye olacağını düşünüyorum. Hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için güzel hediyeler yapabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin diyorum. İyi günler.